Yargıda Merdan Dede'nin suçu üstlenmesiyle yeni bir dönem başlıyor. Ancak asıl katilin Parla olduğu, Merdan'ın ise suçu üstlendiği bu hamleyle birlikte çok büyük kaoslar ve sürprizler bizi bekliyor. Ceylin, Parla'nın itirafı karşısında ne yapacak? Ilgaz asıl katilin Merdan olmadığını çözecek mi? Çözecekse nasıl çözecek? Bu konuda kritik bir detay bizi bekliyor. Ceylin ve Ilgaz için artık geri dönüşü olmayan yol herkes ekranları kilitleyecek. 6 ay sonrasında gördüğümüz senaryo ne zaman yaşanacak? Yekta'yı ise Serdar olayında kötü bir sürpriz daha bekliyor. Öte yandan Yekta'nın oğlu Ömer çok büyük sürprizlerle karşımıza çıkacak. Çetin ise beklenmedik hamleyle ters köşe yapacak. Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından kısa ve net bir şekilde bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. 3 bölüm öncesi videomuzda bahsettiğimiz Merdan Dede senaryosu gerçeğe dönüştü. Dizide sayılı günleri kalan ve ağır hastalık yaşayan Merdan Dede'nin bu cinayeti üstlenme ihtimali de var. Fakat olay nasıl olursa olsun başta Ilgaz ve Ceylin olmak üzere herkesi çok zor günler bekliyor. Özellikle aile içinde yine kritik yüzleşmeler yaşanacak. Ve sayılı günleri kalan Merdan Dede yakın bir zamanda ölerek diziye veda edecek. Ancak ölmeden önce aileleri bir arada tutmak için kendini feda ederek suçu üstlendi. Tabi bir de Yekta'ya racon keserek ailesini rahat bırakmasını söyledi. Ancak asıl katilin Parla olması ve Parla'nın bu durumu Ceylin'e itiraf etmesiyle olayların gidişatı tamamen değişecek. Evet, Serdar ilk aşamada ölmemişti ancak sonrasında olay yerinde kan kaybından öldüğü anlaşıldı. Hatta Eren Serdar için akacak kanı bile kalmamıştı demişti. Kısacası Serdar'ı çöplüğe giden Yekta değil Parla öldürmüş oldu. Yekta'nın Özgür'le birlikte çöplüğe gitmesinin sebebi ise Merdan'ı takip edip Serdar'ı gömüldüğü yerden çıkartarak polise ihbar ettirmekti. Bu konuda Yekta'yı kötü bir sürprizi bekliyor olacak. Serdar konusunda Yekta'nın da parmağının olduğu elbette ortaya çıkacak. Peki Ceylin Parla'nın itirafı sonrasında ne yapacak? Saklayacak mı yoksa Ilgaz'a söyleyecek mi? Şimdi gelelim bu konuya. Önceki sezonda olduğu gibi bu hikayede olan Ilgaz'la Ceylin olacak. Ilgaz geçtiğimiz bölümde bu konuyla ilgili gerçekler kasırgaya sebep olacak diyerek ince bir spoiler verdi. Yani Ilgaz ve Ceylin arasında büyük bir kasırga bizi bekliyor. Ceylin'den ilk aşamada Parla'nın itirafını saklaması bekleniyor. Ceylin adalet ve aile kavramları arasında aileyi tercih edecek. Ve Ilgaz'a söz vermesine rağmen yine büyük bir sır saklayacak. Belki de Merdan Dede ile yüzleşecek ve neden bunu yaptığını soracak. Merdan'ın vereceği cevap ise belli. Böyle bir yüzleşme olursa Merdan Ceylin'e ömrünün çok az kaldığını, ailelerin parçalanmasını istemediğini, kendi hikayesinin bittiğini söyleyecektir. Ceylin'in ise bu sırrı saklaması ve Ilgaz'a söylememesi ileride geri dönüşü olmayan yaraların açılmasına sebep olacak. Çünkü Ilgaz daima adalet duygusuyla hareket eden biri. Sayılı günleri kalsa da suçsuz yere dedesinin suçu üstlenmiş olmasına karşı çıkacaktır ve gerçek katilin cezasını çekmesini isteyecektir. Hatta bu konuda önümüzdeki bölümlerde Ilgaz'ın asıl katilin Merdan olmadığı konusunu çözmesi beklenecek. Zaten Ilgaz Parla'dan şüphelenmişti. Pars'tan bilerek Parla'ya soru sormasını istemişti. Çünkü Parla'nın hal ve hareketlerinden, mimik ve tavırlarından yalan söyleyip söylemediğini anladı. Ilgaz bu konunun üzerine gitmeye devam edecek. Kısacası Serdar'ı Merdan'ın öldürmediği anlaşılacak ve asıl gerçekler bir şekilde yine Ilgaz'ın karşısına çıkacak. İşte tam bu noktada Ceylin'le aralarına sert rüzgarlar esecek. Bunun yanı sıra 6 ay sonrası yaşanan şok senaryoya giderek yaklaştık. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz bölümde Ilgaz Ceylin'e "senin için öleceğimi anlamıştım" diyerek ince bir spoiler verdi. Kısacası asıl bomba senaryonun Ceylin'in Ilgaz'ı öldürmekle suçlandığı sürpriz olayın yaşanmasına çok az kaldı. Bu noktada Ceylin öldürdüğü kişinin Ilgaz olmadığını, bir başkasını öldürdüğünü söylemişti. Bakalım nasıl ters köşeler yaşanacak. Muhtemelen bu senaryo yılbaşı tatilinden önceki son bölümde ortaya çıkacak. Şimdi gelelim Yekta'ya ve sürprizlerle dolu oğlu Ömer'e. Önceki videomuzda Yekta'yı zorlu bir sürecin beklediğini söylemiştik ve Yekta için bu süreç başladı. Bir yandan Merdan'a karşı, bir yandan da Haluk'a karşı mücadele etmek zorunda kaldı. Bir yandan Serdar olayıyla ilgili kötü sürprizler yaşayacak, bir yandan da Rafet Amir'le olan bağlantısı ifşa olacak. Tüm bunları yavaş yavaş göreceğiz. Ancak asıl büyük bomba ise oğlu Ömer. Ömer karakteri kendisini düzgün, efendi, saygılı biri olarak tanıttı. Hem Yekta'ya hem Laçin'e karşı sessiz sakin bir tavır sergiliyor. Fakat gerçekler bu şekilde olmayacak. Ömer aslında büyük bir psikopat ve yapacaklarıyla herkesi şaşkına çevirecek. Ömer için Yekta "benim genlerime çekmemiş" dedi. Laçin ise "çok iyi, düzgün bir çocuksun" dedi. Ancak ikisi de yanılacak. Tabiri caizse Ömer karakteri için şeytanın oğlu diyebiliriz. Bu düzgün görünümlü karakterinin altından çok büyük bombalar çıkacak. Belki de Ömer Yekta'dan annesinin intikamını almaya gelmiştir.
Veya belki de Yekra'yı zorlu süreçten kurtaran isim Ömer olacaktır. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bunun yanı sıra Çetin'in ailene söylediği istihbaratçı meselesinin ise doğru olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen Çetin yalanlarına bir yenisini daha ekledi ve aileni kandırmayı başardı. Bu işin sonucunda ise çok büyük yaralar açılacak. Son olarak Ceylin ve Derya arasında yaşanan mücadelede Ceylin'in haklı çıkacağını söyleyelim. Pars ise Derya'nın gönlünü almayı başaracak ve sürpriz bir evliliğe doğru büyük bir adım atılacak. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.